Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağız arkadaşlar. Modelimize başlamadan önce kanalımda çok güzel lif modelleri, battaniye modelleri, hırka modelleri, patik modelleri var arkadaşlar. Yelek, şal modelleri var. Her türlü örgü modelini kanalımda bulabilirsiniz. Modelimde kullanacak olduğum ipim şu şekilde bir ip arkadaşlar. Şöyle ince bir ip. Bebe yünü bu arada. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Dilerseniz hemen modelin yapım aşamasına başlayalım. Modelime öncelikle ilmek atarak başlayacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız. Modelim 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşmakta. Evet, biz sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tanesi modelim için artı 2 demiştik. 2 de kenar ilmekleri için ilmek atıyorum. Şöyle isterseniz tekrardan bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi modelim lastik istemeyen bir model. O yüzden hemen modelin kurumuna başlıyorum. Modelimin birinci sırasındayım. Öncelikle şu 3 ilmeğimi baz alıyorum. Kendime 3 olarak yapıyorduk. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz ördüm. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağım. 3 ve 3'ün katlarından oluşuyordu modelimiz, hatırlarsanız. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Tekrar bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ve kenar ilmeğini örüyorum. Modelimizin birinci sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz arkadaşlar. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bakın. İlk ilmeği öncelikle şöyle düz bir şekilde örüyorum. Fakat şişimden çıkartmadım. Sonrasında hem bu ilmeğimi hem arkasındaki ilmeği, ikisini birlikte bakın şu şekilde şişime alarak düz bir şekilde örüyorum. Öndeki ilmeği şişimden çıkartıyorum. İkinci ilmeği şişimden çıkartmıyorum. Öndeki ilmek ile beraber arkadaki ilmeği de alarak ikisini birlikte düz bir şekilde örüyorum. Ve şişimden bıraktım. Bakın 3 ilmek olunca şişimden bırakıyorum. Tekrar gösteriyorum. Şu 3 ilmekle işlem yapıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şişimden çıkartmadım. 2 ilmeği beraberce bakın sağ şişime alıyorum. İkisini birlikte düz bir şekilde ördüm. İlmeğimin bir tanesini sol şişimden çıkarttım. Bir tanesi hala şişimde. Devamında gelen 3. ilmek ile beraber ilmeğimi yine düz bir şekilde örüyorum. Bakın bu şekilde. Üçerli gruplar halinde ayrılıyor zaten. İlk ilmeğimi düz ördüm. Takip eden ilmeği de
tekrar beraberce örüyorum. Birinci ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Devamında gelen ilmeği de tekrar şişime alıyorum ve ikisini beraberce ördüm. Oldukça kolay bir model arkadaşlar. Hiçbir kafa karışıklığı falan yok. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan küçük de olsa bir yorum rica ediyorum arkadaşlar. Bu bir emoji olabilir, bir yaprak olabilir, bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir. Hiç fark etmez. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlar kısmına bir yorum bırakın. Ayrıca kendi farkınızı da belli etmiş olursunuz. Evet, modeli bu şekilde beraberce bir kez kurmuş olduk. Yani modelim 2 sırada bir model olacak şekilde oluşuyor. Tekrardan beraberce bir kuralım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeğimi düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve bir ilmek düz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeği bir kez düz bir şekilde ördüm, şişimden çıkartmadım. Sonrasında ikisini beraberce bir kez düz bir şekilde örüyorum. İlk ilmeği şişimden çıkartıyorum, ikinci ilmeği bıraktım. Devamında gelen ilmekle birlikte tekrar düz bir şekilde örüyorum ve ikisini de şişimden bırakıyorum. Bir ilmek düz ördüm, şişimden çıkartmadım. Takip eden iki ilmeği beraberce aldım. İlk ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Takip eden bir sonraki ilmeği aldım ve ikisini birlikte düz bir şekilde ördüm ve şişimden bıraktım. Gördüğünüz gibi oldukça güzel, oldukça şık bir model. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Ve bu şekilde modeli birlikte iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösteren bir model. Ben kamera arkasında büyük bir parça örmüştüm. Sizlere onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın. Görüyorsunuz. Çok zarif, çok güzel, çok da kolay bir örgü modeli. Ben modele bayıldım. Gerçekten çok hoş duruyor. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Arkası da gayet şık, da gayet düzgün duruyor. Kenar ilmeklerini de göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakın. Modelimizden neler yapabiliriz? Modelimizden her türlü yelek modelleri olabilir arkadaşlar. Bayan yelek modelleri, bebek yelek modelleri, çeyizlik örgülere çok yakışır. Çeyizlik yelekler, çeyizlik şal modelleri harika olacaktır. Bluz de çok güzel olur diye düşünüyorum. Özellikle mersenize tarzı iplerle yapıldığı zaman yazlık örgülerde çok hoş duracak bir örgü modeli bence. Atkı, bere, şapka, süveter, hırka tarzı modellerde uygulayabilirsiniz. Hatta altına astar geçirdiğiniz takdirde bebek battaniyesi de çok hoş olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ben modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.